Selamlar sevgili dostlar. Biliyorsunuz bu kanalı, hatta sosyal medya hesaplarımızı hayallerimizin peşinden giderken yaşadığımız deneyimleri, güzellikleri paylaşmak için 8 yıl önce açtık ve 8 yıldır da güzel anlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ama bu sefer maalesef güzel bir haberle değil, kötü bir haberle gelmek zorunda kaldım ve bunu paylaşmak da bana düştü. Maalesef Hasibe ile bir süredir aramız iyi değil. Biraz bunun sebeplerinden sizlere bahsedeceğim. Nasıl böyle oldu, nasıl bu duruma geldik ve ne yapmamız gerekiyor? Bununla ilgili sizlerle böyle bir paylaşım yapmak istedim. Çünkü birçok mesaj ve yorum görüyorum. Yıllardır da sizlerle artık bir aile gibi olduğumuz için her anımızı paylaştık. Tabii ki ilişkimiz içinde güzel olmayan anlarımızda kamerayı açmak ve o anları paylaşmak öyle bir isteğimiz olmuyor. Ama genelde de zaten güzel anlarımız vardı ve o güzel anlarımızı da sizlerle yıllardır paylaşıyorduk. Tabii bu yılların içinde güzel olmayan taraflarından biraz bahsedeceğim. 8 yıl önce Hasibe ile bizim yollarımız kesiştiğinde iki tane heyecanlı insanın aslında hayallerinin peşinden koşmak için el ele verdiği bir ilişki başlangıcıydı yani. Tabii Allah da sevgiyi, aşkı da verince bunu sevdiğim biriyle yapıyor olmak, bir arkadaşınla yapıyor olmaktan çok daha özel ve güzel oldu. Yani 8 yıla o kadar çok şey sığdırdık ki yorucuydu yani. Ve tabii şu anki bulunduğumuz konuma maddi imkanlarımız olsaydı belki bu kadar yıpranarak gelmezdik. Biz her şeyi sıfırdan ellerimizle, emeklerimizle yapmak zorunda kalarak geldik. Yaptığımızı gördükçe de belki biraz fazla da zorlamış olabiliriz kendimizi. Yani 8 yılda düşünsenize 4 tane karavan, ilk yerleştiğimiz Hasibe'nin ailesinin evindeki eşyaları falan yapmak, duvarlarını boyamak vesaire. Sonra kafe, zaten biliyorsunuz baştan aşağı kafeyi, küçücük eski bir dükkanı yenilemek ve oraya dokunuşlar yapmak, oturacağın yerinden her şeyine kadar kendimiz yaptık. En sonunda biliyorsunuz artık bu yorgunluklardan dolayı gezmeyi bırakıp belki ilişkimize daha iyi gelir diye, daha iyi hissederiz diye böyle bir araziye geldik. Evet, burada biraz daha durmak iyi hissettirdi ama biz durmadık. Burada da araziye bir şeyler yapmaya devam ettik. Yani biz çok çalıştık sanırım ya. Her şeyi de bir an önce ulaşmak da istiyor insan ve bu süreçte de sadece eş olarak değil, işte yeri geliyor iki ustaymış gibi oluyorsun. Yeri geliyor iki arkadaş gibi oluyorsun. Yeri geliyor iki tane zorlukla karşılaşınca yıpranan iki kişi oluyorsun. Bir sürü şey oluyorsun. Yani sadece eş olarak kalmıyorsun. Tabii ki evlilik bunun için, yani zor gününde de, iyi gününde de, kötü gününde de, ama bizim zorlukları biraz fazla olmuş olabilir. Yani 8 yıla çok şey sığdırmış olabiliriz. Bunları yaparken de hep yan yana yaptık. Yani kafe işletirken mecburen sabah açtık, akşama kadar birlikte çalıştık ve sonra da eve gittik, yine beraberdik. Sonra karavan hayatına geçtik. Karavanlar yaparken de, karavanda yaşarken de çok ayrı zamanlarımız olamadı. Çünkü düşünsenize, yani karavanı yaparken zaten iş yapıyorsun. İş yaparken de sürekli berabersin. Ya da gezerken de dağın başındasın yani. Nereye gideceksin ki? Hani birimiz o köye, birimiz o köye mi gitsin? Veya bir oda falan da olmadığı için küçük alan, minimal bir yaşamın içinde de çok özel alanların olmuyor. Tabii arkadaşların olmuyor. Biz bunu her ne kadar sizlerle gidermeye çalışsak da gerçek bir ilişki gibi olmuyor işte. Özel paylaşmak istediğin, belki benim özel paylaşmak istediğim, Hasibe'nin arkadaşlarıyla paylaşmak istediği şeyleri paylaşacak çok ortamlarımız yoktu. Eski arkadaşlıklar da devam etmiyor. Araya görüşme girmeyince telefonla bir yere kadar gitti. Aslında buraya geldiğimizde burada yeni dostluklar edinmeye başladık. Ama 8 yıl boyunca bir gün, tam gün bile ayrılmayan, yani şöyle söyleyeyim, 8 yılda uyuma haricinde ayrı kaldığımız zamanları saysanız belki tam gün etmez, o kadardır beraberiz. Bu da artık bağımlı bir kişilik haline getirdi belki de bizi. Ayrılınca ne yapacağımızı bilemez ya da ayrılmak istemez duruma geldik. Psikolojik olarak belki de işte kötü bir duruma geldik. Birbirimizle yapışık ikiz gibi olduk artık yani. Hani birbirimizsiz bir şey yapamaz hale geldik. Bu kadar bir şeyler yaparken zaten yıpranıyorsun. Bir de sürekli kim kimi görse, yani insan kendini bile görmekten artık bazen sıkıldığı veya gıcık kaptığı falan durumlar oluyorken eşinle sürekli bunu yaşıyor olmak da belki de yıpratıcı unsurlardan bir tanesiydi. Tabii bunların yanında da hayatın da zorlukları var. Yani yaşamın zorlukları var. Karavan hayatının zorlukları var. Bu sevene güzel bir hayat ama sevmiyorsan zor, ki sevgi bir yere kadar gidebiliyor. Bazen yıprandığın oluyor. Sokakta kalıyorsun, hissi çok yüksek. Alanların kısıtlı. Evde mesela suyunu çeşmeye getirmek için bir çaba harcaman gerekmiyor ama karavanda su deposunda suyu doldurmak da sana ait bir şey. Doldurmadığın zaman su akmaya devam etmiyor veya giderin kanalizasyona
bağlı olması için gitmediği için aynı şekilde o gideri boşaltman gerekiyor. Bunların uygun yerlerini bulman gerekiyor. Yani sizin normal insanlar olarak yaşadığınız hayatlardaki işte markete gitme vesaire gibi şeylere ekstra eklenen evinle alakalı bazı durumlar var ve tabii ki biraz daha biz hep olumlu taraflarına odaklandık belki de işte ya işte dedik ki ilişkimiz çok kuvvetleniyor, böyle hep birlikte olmamız, hep birlikte bir şeyler başarmamız iyi hissettiriyor gibi gördük ama orada bir şeyleri de kaybediyormuşuz ama bunu fark ettiğimizde veya sizler tarafından da söyleniyordu, arkadaşlarımız tarafından da söyleniyordu. Yani sürekli yan yana olmaz, özel alanlarınızın olması gerekiyor. Bu sağlıklı bir ilişki değil. Biz de farkındaydık ama 8 yıl sonrasında bunu değiştirmek kolay olmuyor. Belki de biz gibi böyle sürekli yan yana hayatı yaşamış insanlar bizi daha iyi anlayabilir. Ki zaten sizlerden de aslında birçok yorum geliyordu. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben eşimle bir gün sürekli geçirsem kesin ikinci gün kavga ederiz diyenler vardı. İşte biz etmedik ama o arada ilişkimizden yemeye devam etmişiz aslında, yani tüketmişiz ama bunu fark ettiğimizde artık bir kötü bir döngüye girdiğimizi fark ettik. Tartışmalar sonucunda kırdığımız, üzdüğümüz zamanlar olmaya başladıkça bunlardan da pişmanlıklar da olmaya başladı. Çünkü insan birbirini seviyorsa üzmek, kırmak istemiyor ama o an tahammülsüzlüğü o kadar artıyor ki farkında olmadan kırıp, üzüp yıpratabiliyor karşısındakini. Ama bunu da ancak işte bu kadar ara verdiğimiz zaman anlıyoruz. Yani ben öyle anladım en azından. Yani sorunları tespit ben ettim kendi adıma. Kendimle çok yüzleştim. İlişkimizde neyin yanlış gittiğini aslında tespit edebiliyorduk ama o döngüden çıkamıyorduk. Onun için biraz vakit belki gerekliydi ama biz çok sonuna dayadıktan sonra belki de bu vakti verdik birbirimize. Şu an çok iletişim halinde değiliz. O iletişimi kuramıyoruz. İkimiz de tekrar bu ilişkiye dönmeyi düşündüğümüz zaman şeyi ayırt edemiyoruz. Sorun bizmişiz gibi de algılıyoruz. Birbirimizmişiz gibi. Birbirimize karşı tükendiğimizi düşünüyoruz ama işte bu da güveni de belki biraz zedeledi birbirimize karşı olan, bilmiyorum ama işte bu sonuçta şu duruma getirdi bizi. Şu an yan yana gelmeyi tercih edemiyoruz. Bunun sebebi de belki aynı yerden devam edeceğimizi düşündüğümüzden olabilir. Ama bilmiyorum, artık ben öyle düşünmemeye başladım. Çünkü bu süreçte çok üzüldük, yıprandık, ağladık. Gerçekten çok zormuş. Bu kadar birlikte anıların olan, birlikte vakit geçirdiğin, sevdiğin birinden ayrı kalıyor olmak ve ilişkinin kötü duruma gidiyor olması çok yıpratıcı ama geriye bakıp düşündüğümde de eşlerimiz bizlere Allah'ın emaneti ve onlara iyi bakmamız öğütlenmiş. İşte iş, güç, hayat, koşturma, hayaller bilmem ne derken buradaki kabahatin çoğunluğunu üzerime alıyorum. Çünkü ben de kendimi de kaybetmişim. Yani kendimle yüzleştiğim zaman. Onun değerini bilmediğim zamanlar daha çok gözüme geliyor. Bu haldeyken tabii video çekmek de kolay olmuyor. Ama işte durumlar böyle maalesef. Şu an 2 ay oldu. Yani bu videoyu çekmem, sizlere bu durumu haberdar etmek, hem de biliyorsunuz göz önünde olduğumuz için nazar oluyor olabiliriz. Bu da birbirimize karşı belki tahammülsüzlük olabilir. Bir de Allah'ın işte ayrılmak en sevmediği, helalse şeytanın da en sevdiği şey eşlerin arasına girmek. Allah dilerse eğer ve siz de dua ederseniz bize, bu durumdan çıkabiliriz diye düşünüyorum. Her zorluktan sonrası çok daha güzellik oluyor. Allah bize öyle söylemiş. Sabredersek eğer, bunu atlatmak için o gücü kendimizde hissedersek eğer, çok daha güzel günlerle devam ederiz diye düşünüyorum. O yüzden dualarınıza çok çok ihtiyacımız var. Eğer sizle güzel anılar paylaştıysak, bizi bir dostunuz olarak, ailenizden biri olarak görüyorsanız, dualarınızda bizi eksik etmeyin. Yani böyle sizi de üzmek istemezdim böyle bir haber vererek ama artık biraz da mecbur kaldım. Yani yorumlar, mesajlar, kapıya gelenler, telefonla arayanlar o kadar arttı ki bir şekilde paylaşmak
paylaşmamı da gerekti. Bir yandan da dua istemek için de bir fırsat olduğunu düşündüğüm için de paylaşmak istedim. Öyle arkadaşlar. Yani bunu yanlış anlamayın ama ilişkin içindeyken herkes ayrılır da herkesin arası bozulur da bizim bozulmazmış gibi hissediyordum ama maalesef bu oldu. Şu an aramız iyi değil. Belki de bunu paylaşarak da sizin için de bir örnek olabilir. Çünkü insan ilişkinin içindeyken bazen hayatının en önemli şeyi eşinin olduğunu unutabiliyor belki de. O çıktığı zaman hayatından o zaman anlıyorsun hiçbir şeyin öneminin kalmadığını. O yüzden hani biz bir kere daha size bir şeyde örnek olacaksak sevdiklerinize sarılın. Ailenize, eşinize, çocuklarınıza, birbirinize. Çünkü çok geçici bir dünyada yaşıyoruz ve burada dünyaya kapılıp da birbirimizi sabretmediğimiz, değerini bilmediğimiz anlara dönüşmesin diye önlem almak gerekiyor belki de. Yani sizinle paylaşacaklarım buraya kadar. Eğer psikolojik olarak kendini iyi hissediyorsa, eğer Hasibe burayı izleyebiliyorsa bu videoyu, ona da söyleyeceğim birkaç bir şey var. İletişimsizlik daha da arayı açıyor gibi geliyor. Daha da kötü bir yere gitmeden hiç denemediğimiz belki de ilişki terapistine gidip biraz destek almak. Hayatımızda senin istediğin gibi şekillendirebiliriz. Sosyal medya artık sana mutluluk değil de mutsuzluk veriyorsa buraları kapatabiliriz. Başka bir işe girebilirim. Veya karavan hayatı artık sana iyi hissettirmiyorsa karavanlarımızın ikisini de satar ve buradan gidip bir eve geçip herkes gibi normal bir hayat, yuva olmamız için belki de bir evladımız olması gerekiyordur. Belki buna daha çok yoğunlaşabiliriz. Yani Anlıcan, ben seni düşündüğüm zaman hiçbir kızgınlığım yok. Hiçbir kırgınlığım da gelmiyor aklıma. Kızdığım ve kırdığım zamanlara çok kızıyorum kendime. Kendimi suçlu buluyorum. Daha iyi olacağımız bir ilişkiye birlikte geçebileceğimize inanıyorum. Bunca senenin hatırına böyle olmamalı. Belki de izleyenler yorumlarda yazarlar. Her ilişkide böyle şeyler olabiliyor. Böyle tükenmişlikler hissedilebiliyor belki. O yüzden aşılabiliyordur da bunlar. Sana şu an aşılamaz veya buraya dönmek, bu hayata dönmek kötü hissettiriyor olabilir. Bu hayata dönmek zorunda değiliz. Dediğim gibi her şeyi değiştirebiliriz. Bilmiyorum, belki her şeyi değiştirmek için de bir gücü hissetmiyorsundur kendinde. Acelemiz de yok. O gücü hissettiğin zaman devam edebiliriz. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Çok da kolay bir video değil benim için. Sizlere de üzdüysem hakkınızı helal edin. Daha fazla devam edemeyeceğim. Görüşmek üzere. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of